Herkese merhabalar. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Sahil Ceylan bölgesinden size sesleniyoruz. Avrupa Birliği ve Türk Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen Gastrofish projesi Yalova Üniversitesi koordinatörlüğünde Suymer 1, Aksan ve Yunanistan, İtalya, İspanya ülke ortakları ile yürütülmektedir. Bu proje kapsamında bugün Serkan Bey ile su ürünleri yetiştiriciliği ve tüketimi hakkında görüşme gerçekleştireceğiz. Merhaba Serkan Bey, nasılsınız? Sağ olun, merhabalar, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler, hoş bulduk. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii, ismim Serkan Korkmaz. Adanalıyım, 29 yaşındayım. 5 yıldır su ürünleri sektörü içindeyim. Hangi okul mezunusunuz? Çukurova Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunuyum. İstatistik bölümünden su ürünleri sektörüne nasıl geçiş yaptınız? Bir tanıdığım vesilesiyle gayri ihtiyari olarak bir tesis gezisinde ilk tanışmamı vesileyle oldu. Daha sonra hoşuma gitti ve 5 yıl oldu işte başlayalı. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Tesisinizden birazcık bahseder misiniz? Tabii, tesisimiz Selina Fiş Su Ürünleri. Yıllık 344 ton porsiyon, 2.400.000 adet yavru kapasitemiz mevcut. Tesisimizde yavru yumurta porsiyon olarak üretim yapmaktayız. Peki tesisinde çalışan genç nüfus popülasyonu nasıl? Yani tesisimiz yaş ortalamamız 33. 15 personel ve 3 idari kadro olarak çalışıyoruz. Peki sizce gençlerin sektörümüzle yeterince ilgilendiğini düşünüyor musunuz? Özellikle Batı bölgesinde ya da su ürünleriyle daha çok tanışmışlık seviyesinde olan genç nüfusun daha çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama biraz daha iç kesimlerde yaşamını sürdüren gençler biraz daha uzak ve bilmediği için uzak. Batı tarafındaki genç nüfus daha çok tanıdığı için yetiştiricilik olarak biraz daha yakın görünüyor. Peki sizce yetiştiriciliği tehdit eden çevresel, ekonomik ve sosyal faktörler var mı? Buna ilk verilecek örnek çevresel olarak mevsimler ve mevsim geçişleri. Tabii üretim mevsime bağlı olarak değişiyor. Hepsinin çeşitli zorlukları var. Yaz ayı, kış ayı ya da bahar geçişlerinde olmak üzere. Çevresel olarak bu faktörler var. Peki sektörün içinden bir insan olarak en tercih ettiğiniz balık pişirme tekniği hangisi? Ya biz hem tercih ettiğimiz hem de sevdiğimiz olarak ızgarayı seviyoruz ve onu öneriyoruz. Peki balık tüketimi deyince aklınıza ne gelir? Balık tüketimi deyince aklıma yani sektörün içinde olduğumuz için direkt alabalık geliyor. O yüzden bunu da yerli halkımıza bir şekilde daha ileri seviyede reklam vesaire diğer şeylerle birleştirip onlara da aynı şekilde sunmayı istiyoruz. Ve halkımızın da balık deyince akla direkt alabalık olarak biraz daha ön planda olmasını istiyoruz. Peki balık fiyatları desem? Balık fiyatları tabii biliyorsunuz ki her sektörde olduğu gibi pandemi çok kötü etkiledi. Kur farkları, işte pandemi durumları bayağı bir sıkıntılı zamanlar geçirdi üretici. Yavaş yavaş toparlamaya başladı. Şimdi biraz daha memnundur diye düşünüyorum üreticiler. Peki yetiştiricilik sektörünün su ürünleri sektörüne katkısı nedir? Yani yetiştiricilik sektörü özellikle bu bölge olarak konuşmak gerekirse yani ciddi bir katkısı var. Yani Türkiye'nin çoğu yerine buradan yavru dağılıyor. Su ürünleri yetiştiriciliği olarak çiftlik yetiştiriciliğinin de büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Ülke ekonomisine katkısı nedir su ürünleri yetiştiriciliğinin? Ülke ekonomisine katkısını dediğimiz zaman kesinlikle direkt akla gelen ihracat oluyor. İhracat hedeflerimiz hep yıl bakanlığın da açıkladığı üzere hep en az %50, %60 katlayarak artması talep ediliyor ve o yönde çalışmalar yapılıyor. O yüzden ihracatımızı hep el birliğiyle arttırmaya çalışıyoruz. Peki sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsun? Geleceği şu şekilde görüyorum. Üniversitelerle çalışmalar biraz daha arttırılabilir. Yani su ürünleri fakültesine, su ürünleri öğrencilerine biraz daha yönelim yapılabilir. Yani onların su ürünleri yetiştiriciliğini tercih etmesini sağlaması biraz daha ön planda olabilir. Üniversiteye hazırlanan gençlerden bir heyet toplanıp tesis ziyaretleri yapılabilir. Belki hiç aklında olmayan bir kişinin çok hoşuna gidecek ve o şekilde su ürünlerine yönelecek. Bu şekilde yatırımlar yaparak insanları kazanabiliriz diye düşünüyorum. Peki su ürünleri yetiştiriciliğini meslek olarak
gençlere tavsiye eder misin? Tabii kesinlikle tavsiye ederim. Sektörün dışından biri olarak bu sektöre girmişsin. Kesinlikle tavsiye ederim. Peki su ürünleri yetiştiriciliği konusunda bölgenizdeki yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından beklentileriniz nelerdir? Zaten yerel yönetim olarak tarım ilçe müdürlükleriyle oradaki memur arkadaşlarla sürekli paylaşım halindeyiz. Rutin ziyaretlerini tesisimize yapıyorlar. Biz de aynı şekilde herhangi bir problemimiz ya da evraksal işlerimiz olduğu zaman kendilerinden fikir arıyoruz. Onlarla sürekli istişare içindeyiz. Bunun yanı sıra biraz önce de bahsettiğim gibi üniversitelerden de biraz daha sonraki nesil için yatırım yapmaları biraz daha uygun olur diye düşünüyorum. Son olarak tüketime yönelik söylemek istediğin, belirtmek istediğin herhangi bir husus var mıdır? Yani hep beraber bütün tesislerde bir işbirliği yaparak bence biraz daha alabalığın tüketimini artırma amaçlı çalışmalar yapılabilir. Belki varsa halkımızdaki ön yargıyı biraz daha bu şekilde erteleyebiliriz, iptal edebiliriz. İnsanların daha çok tanıması lazım, onu düşünüyorum. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek.